Merhabalar, Gül'ün Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün kanalımda pratik bir tatlı tarifi hazırlayacağım. Tatlı tarifi için bir paket bebe bisküvisini bir kabın içerisine alarak tarifin yapılışına başlıyorum. Tarif için bir paket kakao kullandım. Bir tava içerisine bir paket kakaoyu ekledim. Üzerine bir su bardağı dolaptan çıkarttığım soğuk sütü ilave ettim. Karışım bir çikolata kıvamına gelinceye dek iyice çırpacağım. Gördüğünüz gibi istediğim kıvama geldi. Erimiş bir çikolata kıvamında karışım. Hazırladığım kakaolu sütlü karışımı bebe bisküvisinin üzerine döküyorum. Kakaolu karışımı bebe bisküvisinin üzerine döktüm. Bir kaşık yardımıyla bisküviye iyice yedireceğim kakaolu karışımı. Tarif pratik olduğu kadar çok da lezzetli bir tarif. Hazırladığınızda çok da beğeneceğinizi düşünüyorum bu güzel lezzeti. Gördüğünüz gibi kakaolu karışımı bisküvi iyice çekti. Kaşıkla iyice ezdim. Hazırladığım karışımı sıra geldi bir borcam içerisine almaya. Küçük bir borcamın üzerine buzdolabı poşetinden biraz büyük bir poşeti arasını açarak içerisine sereceğim. Sizler buzdolabı poşetiyle de yapabilirsiniz. Poşet sermemin sebebi borcamın içerisine hazırladığım tatlıyı daha rahat borcam içerisinden alabilmek. Gördüğünüz gibi poşeti serdim ve hazırladığım bisküvili kakaolu karışımı bir kaşık yardımıyla her tarafına gelecek şekilde düzelterek gördüğünüz gibi hazırlıyorum. Evde bulunan malzemelerle yapılmış bir tatlı kolaylıkla hazırlayabilecek güzel bir tatlı tarifi oldu ve bu güzel lezzeti sizlerle paylaşmak istedim. Kaşıkla düzelterek gördüğünüz gibi hazırladım. Sonrasında her tarafı muntazam bir şekilde olsun diye bir buzdolabı poşetiyle elimle tekrardan düzeltiyorum. Dondurucuya bıraktım. Muhallebi pişinceye dek hazırladım. Karışım dondurucuda bekleyecek. Ben bu arada tarifin muhallebisini hazırlıyorum. 2 tane tam yumurtayı tencere içerisine aldım. Üzerine bir su bardağı toz şeker ilave ettim. Hazırladım. Gördüğünüz gibi kek hamuru hazırlar gibi iyice çırpıyorum. Bu aşamada yumurta ve toz şekeri çırpmanızı öneriyorum iyice. Sonrasında muhallebi içerisinde yumurta yukarı çıkmasın diye. Gördüğünüz gibi içerisine 1 yemek kaşığı nişasta, 1,5 yemek kaşığı unu ekledim ve un ve nişastayı da karıştırıyorum. Nişasta mısır ya da buğday fark etmez. Hangisi varsa ekleyebilirsiniz. İyice karıştırdım. Oda sıcaklığındaki 2,5 su bardağı sütü ilave ediyorum. Hazırladığım muhallebiyi 2 yumurta ekledim. Tam yumurta genelde bu tarz muhallebileri sadece sarısını kullanarak hazırlıyorlar. Hiçbir şekilde bir şey olmuyor. Gönül rahatlığıyla tam yumurta olarak kullanabilirsiniz. İçerisine 1 su bardağı toz şeker ekledim. 1 yemek kaşığı nişasta, 1,5 yemek kaşığı un ilavesi yaptım. Gördüğünüz gibi hazırladım. Muhallebiyi ocaktan aldıktan sonra bir paket vanilya ekledim. Hazırladığım muhallebinin üzerine biraz daha lezzetine lezzet katmak için bir tane limonun dış kabuğunun rendesini ilave ettim. Karıştırdıktan sonra hazırladığım
dondurucudan çıkarttığım bisküvili kakaolu karışımın üzerine muhallebiyi döküyorum. Gördüğünüz gibi yumurtayla hazırladığım için daha bir sarı görüntüsü var. Tam bir krema kıvamında oldu. İçerisine yağ eklemedim. Tatlının lezzeti bitter çikolatalı bir pasta yermişçesine güzel bir lezzet geliyor. Sizler de hazırladığınızda severek tüketeceğinizi düşündüğüm pratik bir tatlı tarifi oldu. Gördüğünüz gibi kaşığın arkasıyla düzelttim. Tekrardan buzdolabına alacağım tatlıyı. Dondurucuda yaklaşık 20 dakika soğuttum tatlıyı. Sonrasında borcamın içerisinden 20 dakika dondurucuda beklettiğim tatlıyı borcamın içerisinden çıkartıyorum. Gördüğünüz gibi görüntüsü biraz mozaik pasta görüntüsünde, altındaki muhallebi inanılmaz lezzetli ve sıra geldi hazırladığım bu güzel lezzeti kesmeye, dilimlere ayırıyorum servis için. Herkesin pratik bir şekilde hazırlayacağını düşündüğüm bu güzel tarifi sizlerle paylaşmak istedim. Umarım sizler de hazırlar, sevdiklerinizle paylaşırsınız. Sizlere dilimin döndüğü kadar tarifi anlatmaya çalıştım. Umarım sıkılmadan izlemiş, tarifi de beğenmişsinizdir. Lezzetine garanti verdiğim, beğeneceğinizi de düşündüğüm bu güzel lezzeti sizlerle bugünkü videoda paylaştım. Şimdiden hazırlayacaklara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. O güzel yorumlarınızı videomun altına bekliyorum. Sizlerin görüşleri benim için çok değerli. Tarifin malzemelerini neyi ne kadar kullandığımı da açıklama kısmında belirteceğim. Bir tarifin daha sonuna geldim. Başka bir tarifte görüşmek üzere.